Merhabalar, ben Onur Yıldırım. Bugün size 7 segment display panelimizi tanıtacağım. Şu anda gördüğünüz önü camlı, aslında ürünümüzü oluşturan bu 7 segment karakterler, her birisi şu an 4 karakterli bir panelimiz var. Onun dışında ekranda gördüğünüzde bizim programlama arayüzümüz. Tabii şöyle, biz bu ürünü yaparken e, yani çok eskiden seri port haberleşmeli paneller vardı. E, Bunu daha güçlü bir panel olmasını istedik. Bu nedenle Gateway PC'mizi kullandık. E, Versiyon 2 RDF GW2 Gateway'imizi kullandık. O bir Linux PC. Gateway kartımız. İki tane şu an kablomuz takılı. Birisi USB sanal port, Visual COM port. Diğeri de Ethernet. Bu arka kapakları açtım. Sizin görmeniz açısından. Burada işte karakter yani 7 segment panellerimiz var, karakterlerimiz var. Onun dışında panelimizi beslemek için iki tane güç kaynağına ihtiyacınız var. Bunlardan birisi 24 volt. Burada mavi ve kırmızı gördüğünüz kablolar. Çok düşük güç harcar Gateway. 100 miliamperin altında. Şu anda var olan panonuzu yormaz, otomasyon panonuzu. Direkt adapte edebiliyorsunuz. Bir de burada siyah ve kırmızı olan 12 volt güç kaynağı var. Şimdi biz iki güç kaynağı yaptık. Bunları ayırdık. Bunun sebebi de şu. Bu 7 segment display'ler büyük boyutta olduğu için ve birden fazla çoklu olduğu için çok akım çekiyor. Yani birkaç amper çeker bu 12 voltta. O yüzden var olan güç kaynağınızı 24 volt otomasyon panonuzdaki güç kaynağınızı yormaması açısından bunları ayırdık. Direkt otomasyon panonuzdaki 24 volt güç kaynağını kullanarak gateway'e bağlantı yapabilirsiniz. Bunun dışında öndeki sayıların gösterimi için de küçük bir 12 volt güç kaynağı koyabilirsiniz. Hani 5 amper, 7 amperlik olabilir. Tekrar bunu çeviriyorum. Şöyle dursun. Şimdi bu bizim programlama arayüzümüz. Visual Studio Code. Ve bu da programlama dilimiz. Şu, şöyle söyleyeyim. Biz zaten Visual Studio Code çok güçlü. Yeni bir IDE yapmak istemedik. Yani üzerine butonlar tanımlıyorsunuz, her şeyi tanımlayabiliyorsunuz. Visual Studio yani basit bir editörden daha fazlası açıkçası. O nedenle biz Gateway'imizi programlarken Visual Studio Code kullanıyoruz. Programlama dili de Lua. Burada görüyorsunuz script Lua. Yani bizim işte standart main program gibi yani, genel olarak ifade edecek olursak. Burada basit bir script yazıyoruz. Lua dili çok kolay bir dil. Güçlü bir dil. Python'a benziyor ama Python'dan daha az işlemci ve RAM gereksinimi var. Bu nedenle bu gateway tarzı uygulamalar için, ARM işlemcili yapılar için çok iyi bir çözüm. Şimdi bizim gateway'imizde Ethernet portu takılıydı. Bir de USB port. Şimdi USB portun amacı şu. IP ayarlarımızı yapmak. Şimdi aygıt yöneticisinden bakıyorum. COM6. İlk önce karakter göndermek için veya Lua programını gateway'e panele göndermek için e, IP ayarını yapmam lazım. Çünkü bu panelde Ethernet kullanıyoruz. Şimdi COM6'yı da açalım bir tane şey. Putty terminal. Şimdi if config diyorum. Bu IP göstermek için kullanılan bir komut. Şimdi bizim IP'miz 192.168.150'ymiş. Bunu buradan öğreniyorum. Eğer değiştirmek istersen v etc network interfaces. Bu V'yi de Linux'taki bir notepad yani terminalde kullanabileceğiniz bir notepad gibi düşünebilirsiniz. Bu interfaces dosyası da bizim IP ayarlarını yaptığımız dosya.
Şimdi bakın bu Ethernet 0 bizim Ethernet portumuz. Başında diyez olan satırlar aktif değil. Yani şunu diyoruz. Sen IP'yi DHCP'den alma. Onun yerine alttaki satırlar aktif. O da statik IP tanımlama satırları. Burada biz statik IP'yi bu şekilde tanımlamışız. Ve 192.168.1.50 yapmışız. Okay. Şimdi çıkıyorum buradan. Çıkmak için de 2.3 quit Q'ya basıyorum. Şu an edit'ten çıktım. Şimdi IP'mizi öğrendik. Ve Visual Studio Code'a geliyorum. Burada iki dosyaya IP adresimizi gireceğiz ve direkt bu programlama arayüzümüz kullanım hazır olacak. Burada settings JSON, burada JSON dosyalarımız var. İki tane dosyamız var IP gireceğimiz. Birincisi settings JSON dosyası 192.168.1.50 giriyoruz. Buradaki rdfgw2 IP yazan yere. İkincisi sftp.json. Burada host yazan kısma yine 192.168.1.50 yani biraz önce terminalde gördüğümüz, ayarladığımız statik IP'yi giriyoruz. Ve böylece artık Visual Studio Code arayüzünü kullanabilir hale geliyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Burada programımızı yazıyoruz. Daha sonra buradaki deploy butonuna basıyoruz ve gateway'e hemen program gönderiliyor. Örnek yapalım. Şimdi buraya 1 yazacağım. Birinci karaktere. 1 yazdım. Kaydetmem gerekiyor. Kaydetmediğimi de şuradaki beyaz noktadan anlıyorum. Ctrl+C yapıyorum. Kaydoluyor. Ve deploy butonuna basıyorum. Display'de 1 hemen gözüktü. Bu kadar. Yani herhangi bir şekilde programımı yapıyorum. Kaydediyorum. Deploy butonuna basıyorum ve aktif oluyor. Buraya 3 yazdım. Kaydettim. Veya bu şekilde hemen gönderildi. Nokta da kullanabilirsiniz. Yani 3 driver şöyle altyapıda bütün driverlar yazıldı. 3'ün yanına nokta koyarsanız onun bulunduğu karaktere pardon noktayı da hemen gösterecektir. Peki bu nasıl çalışıyor? Şimdi burada bir alt programımız var. IO-Write. Asıl iş yapan kısım bu. IO-Write fonksiyonunu çalıştırıyor. Display 1. Display 1'in değeri buymuş zaten. Display 1'miş. Yanına da işte 1 yazdık. IO-Write fonksiyonuna geliyor. Display 1. Yanında da payload olan bu 1 karakteri. Şimdi biz Linux'te kendi gateway'imizde shared memory kullanıyoruz. Shared memory şöyle. RAM'de çalışan böyle bir dosya gibi düşünebilirsiniz ama çok hızlı. Yani hemen hemen hiç gecikmesi yok. Yani dosya aç kapa gecikmeleri bir şey yok. Dosya bozulma durumu yok. Çünkü RAM'de çalışıyor. Gayet güzel. Burada da dev shared memory display 1 ve bu karakter geliyor. Altyapı driver'da bu shared memory'ye yazılan değeri okuyup işliyor. Yani donanıma gönderiyor. Donanım üzerinden displaylere gönderiyor. Bu şekilde çalışıyor. Çok basit. Buradaki dediğim gibi bu scriptleri hani örnek scriptim bu ve ben bunu buna eklemek istiyorum derseniz yapay zekaya hemen yeni bir programa sahip oluyorsunuz. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. İkinci örneğimiz de şu. Bir soket uygulaması yapacağız. Şimdi buradan biz 1 yazıp 2 yazıp 3 yazıp gönderiyoruz ama hani buna uzaktan bağlanmak lazım. Çünkü zaten uzaktan bağlanma amacıyla Gateway PC'miz var. Yani bu panelin farkı da bu. Siz PLC'nizden SCADA sistemi üzerinden veya işte veri tabanına okuyan bir Python programınız var. İşte veri tabanındaki bir değeri çekecek sıcaklık verisi veya bir üretim adeti verirse onu hemen göndermek isteyeceksiniz ağ üzerinden. Bu nedenle bir soket uygulaması yapalım. Onun için burada bir ikinci örneğimiz var. Bakın şurayı alıyorum. Bu alt kısmı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tamam. Kaydediyorum ve deploy butonuyla gönderiyorum. Şimdi bu gönderdiğim program şunu yapıyor. 5000 portunu dinliyor.
5000 portundan gelen karakterleri yani sırasına göre display 1, 2, 3, 4'e işliyor. Ve yine shared memory'ye yazıyor. Aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. Bunun içinde bir de Python programımız var. O da yani şuradan da gözüküyor da ben idle üzerinden de açtım burada. Python idle. Burada. Örnek 4321. Zaten şu an o yazıyor da şöyle yapalım. 0001. Tamam. F5 okey. Ve yazdı. Ters tabii. Şöyle 100. Buradaki program ters çalışıyor. Yani 2, 3, 4, 5, F5 okey. Ve bu şekilde hemen yazıyor. Çok da hızlı. Tepki süresi çok iyi. Benzer şekilde aynı karakterin sağ tarafına nokta koyarsak işte en soldaki 2'nin yanına bir tane nokta koyacak. Tabii bu örnek şey yani 2.345'i yazmak için bir ara program bir fonksiyon daha kullanmanız lazım burada. Onu işte display'de güzel gösterecek şekilde dönüştürsün. O şekilde kullanabilirsiniz. Display off yapmak için de 1, 2, 3, 4. 4 tane boşluk gönderebilirsiniz. Hepsini söndürdü veya işte birisine 0 yazarsınız aradakine. Onu direkt 0 gösterir. Bu şekilde ikinci örneğimiz de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunu PLC'nizde, gateway'inizde, yani pardon SCADA sisteminizde uzaktan fabrika içinde bir sürü panel kullandığınızı düşünün. Aynı anda tüm panelleri güncelleyebilirsiniz. Üretim adetlerini gösterebilirsiniz. Makineye özel bir şey yapabilirsiniz. Yani PLC ile direkt üretim adetlerini bastırabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik ve güçlü bir panel oluşturduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde de bunun Modbus'ını yapalım. Yani Modbus üzerinden e, gelen veriyi panelde gösterelim. Teşekkürler, iyi günler.